Merhaba arkadaşlar. Bugün çalışmasını yapacağımız battaniyenin şöyle bitmiş halini göstermek istedim. Bakın şu şekilde. Battaniyemiz 1 metreye yakın oldu. 98'e 98 santim. Yani bir sıra daha ipim 4 sıra yaptığı için 4 sıra dolgu yaptım ve bir sırada oya yaptım. İpim bittiği için tekrar almadım. Yani eğer ipiniz artarsa mesela bir sıra daha yaparsanız 1 metreye 1 metrelik bir battaniyeniz olur. Evet, bu şekilde. Beyaz ipimden 4 tane, lacivert ve maviden ikişer tane ip kullandım. Evet, şimdi battaniyemizin yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle böyle motifli bir bebek battaniyesi çalışması yapacağız. Battaniyenin kenarlarını daha sonra size beraber yapacağım. Şimdi hem motifin yapımını hem eklemesini göstereceğim. Battaniyede tercih ettiğim ip bambu ipi. Hatta şöyle renk numaralarını da göstereyim. Mavinin buradaki numara, beyazın şu şekilde numarası ve bir de lacivert olarak kullanacağım. Onun renk numarası sonu 28'de bitiyor. Tığ numaramda 3,5 numara tığ tercih ettim ama elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre 3 numarayla da yapabilirsiniz. Şimdi bu motifin yapımına geçeceğiz. Ben battaniye olarak tercih ettim ama bu motiften yani koltuk şalları da yapabilirsiniz. Hatta motif çanta da yapabilirsiniz. Yani motifi öğrendiğiniz zaman istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi motifimizin yapımına geçelim. Motifimizin orta kısmı şu şekilde yuvarlak olacak. Lacivert renkle başlayacağız. 6 tane böyle üçerli fıstıklar yapacağız. Daha sonra mavi rengimize geçip daha sonra beyaz ve lacivertle orta kısmının göbek kısmını yani kareleştirmeden önceki kısmı tamamlayacağız. Benim size tavsiyem ben battaniyede 9'a 9 motif kullandım. Yani 81 tane bu şekilde yuvarlak motifleri hazırladım. Daha sonra beyaz kısımlarını yaparken hem köşeleştirdim hem de eklemesini yaptım. Yani yapacağınız parçaya kaç tane motif yapacaksanız önce şu kısımlarınızı hazırlamanızı tavsiye ederim. Şimdi lacivert renkli ipimi alıyorum. İpimi kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincirin içine giriyorum ve şöyle bir kilitleme yaptım. Bunda sihirli halka tercih etmiyorum çünkü ipi renk değişikliği yapacağımız için saklama olayımız zor oluyor. Zincir çekerek başladım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Buradaki göbeğin içine giriyorum. Aynı zamanda buradaki ipi de saklayacağız. Bir, iki kere de çıktım. Üçüncüyü tığımda bekletiyorum. Tekrar giriyorum. Bir, iki kere de çıktım. Tığımın üzerindeki 3 tane ilmeği hepsini birlikte topladım. Arada 1, 2 zincir. Birinci fıstığımızı yaptık. Tekrar giriyorum. 1, 2 de çıktım. Üçüncüyü bekletiyorum. 1, 2 de çıktım. Üçüncüyü bekletiyorum. 1, 2. 3 tane böyle trabzan yaptıktan sonra şimdi tığımda 4 tane ilmek var. Hepsini birlikte topladım.
İkinci fıstığımızı yaptık. 2 zincir çekiyorum. 1 2, tekrar giriyorum. 1 2, üçüncüleri hep tığımda bekletiyorum. 4 tane olan ilmeğimizin hepsini birlikte topluyorum. 3 tane fıstığımız oldu. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 2, tığıma doluyorum. 1 2 ve üçüncü trabzanı da yapıyorum. 4 tane olan ilmeğin hepsini birlikte toplayarak 2 tane zincir çekiyorum. Dördüncü fıstığımızı yaptık. Beşinci fıstığımızı da yapıp 2 zincir çekiyorum. Şimdi son 6. fıstığımızı da yapıyoruz. 1 2, 1 2, 1 2. Tığımdaki 4 tane ilmeği toplayıp 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine girip şöyle bir ekleme yapıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. İkinci sırada mavi renge geçeceğiz ama şöyle bir göstereyim. 1 2 3 4 5 6 tane böyle üçerli trabzanlar şeklinde fıstığımız var. Şimdi mavi renkli ipimize geçiyoruz. Önce bir tane şöyle zincir çekerek ipimi bir kilitliyorum. Burada istediğiniz boşluktan başlayabilirsiniz. Şuradaki boşluğa girdim, herhangi bir boşluğa. İpimi geçirdim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine böyle üçerli fıstıklar yapacağız fakat bütün boşlukların içine çift çift. İlk yaptığımızda ikinci trabzanım, üçüncü trabzanım, ilk yaptığımızda 3 tane ilmek oluyor. Bu üçünü birlikte topladım. Şimdi arada 2 zincir. Bu arada buradaki ipimizi de saklayarak gidiyoruz. Yani onun üstünü şöyle tutuyorum. Bakın ipimiz arkada. Yaptığımız dolguların içinde kalıyor. 1 2. Tekrar aynı boşluğa 1 2 ve bu da üçüncüyü yapıyoruz. 3 tane daha yaptıktan sonra bundan sonra artık tığımızda 4 tane ilmeğimiz oluyor. 4 ilmeği birlikte topladım. Aralarda 2 zincir. Diğer boşluğa geçiyorum. Şu ipimizi yine orada da yürütebiliriz. 1 2, 1 2, 1 2. 3 tane böyle trabzan yaptıktan sonra bu 4 ilmeği birlikte topluyorum. Boşluktaki birinci fıstığımızı yapmış olduk. Yine aralarda hep 2 zincir. Yine aynı boşluğun içine 3 tane böyle trabzan yaptıktan sonra üçünü birlikte topluyorum. Tekrar 2 zincir. Bu arada buradaki lacivert renkli ipimizi de şöyle tutalım. Onu da saklayacağız. Diğer boşluğa geçiyorum. Bir, iki de çıktım. Tığımda bekletiyorum. 1 2, üçüncüyü çekmeden yine tığımda bekletiyorum. Üçüncü trabzanımı yaptıktan sonra 4 tane ilmeği birlikte topluyorum. Arada 1 2 zincir.
Yine aynı boşluğun içine bir fıstık daha yapacağız. Hepsini birlikte topladım. Aradaki zincir sayılarımız hep 2. Diğer boşluğa geçiyorum. Oraya da 3 ve 3 olarak 2 tane fıstık hazırlayacağız. Tekrar 2 zincir aynı boşluğun içine bir fıstık daha yapıp 2 zincir çekiyorum. Yani bütün boşlukların içine ikişer tane böyle fıstıklar yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Dört ilmeği birlikte topladım. Arada yine 2 zincir. Aynı boşluğun içine ikinci fıstığımı yapıyorum. İki zincir. Son boşluğumun içine de birinci fıstığı yapıp hepsini topladım. 2 zincir. Yine aynı boşluğun içine ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Sonunda 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım trabzanı şöyle tepe noktasına girip ipi çıkardım, kilitliyorum ve bir tane zincir çekip ipimizi kesiyorum. Altı tane fıstıkla başladık. Bu sırada 12 tane bütün boşluklarda fıstık ikişer çift olarak yaptık. Hepsine çift çift yaparak 12 tane fıstığımız oluştu. Ve bu arada şu görünen iplerimizi, sakladığımız ipleri keselim. Her renk bitiminde fazlalık iplerimizi keselim. Şimdi beyaz renkli ipimize geçiyoruz. Bir tane zincir çektim. Dediğim gibi herhangi bir boşluktan başlayarak buradaki mavi renkli ipimizi şu şekilde yürüteceğimiz için ona yakın bir noktadan şöyle girdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradaki bütün boşlukların içine ikişerli yapacağız. Trabzanlarımızı artık 4'er tane trabzan yapacağız. 3 zincir çektim. 2 de çıkıyorum. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. Aynı zamanda bu ipi de yürütüyorum. Dördüncü trabzanım. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. Bu ipleri yürütmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yani şöyle hem saklayalım. Temiz bir görüntümüz oluşsun. Buraya da 4 tane trabzan yapıyorum. 3 4 geçişlerde hiç zincir çekmeyeceğiz. Hiç tığıma doladım. Direkt buradaki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. Şu diğer ipimizi de şu şekilde tutuyorum. Buraya kadar geliyor ve bunu da bu arada saklayarak yürüteceğiz. Tığımı doladım.
Buradaki boşluğun içine de 4 tane trabzan. 3 4. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. Yani geçişlerde zincir çekmeden geçiyoruz. 3 4. Tekrar buradaki boşluğa yapıyorum. 1 2 3 4. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Yani bu aradaki bütün boşlukların içine 4'er tane trabzan yapıyorum. Aralarda hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçerek 4 tane trabzan. Trabzanlarımız ikili trabzan. Evet, son boşluğun içine de 1 2 3 ve 4 tane trabzan yaptım. İlk yaptığımın tepesine giriyorum. Şöyle kilitliyorum ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Ve kalan şuradaki görünen iplerimizde her renk değiştirdiğinizde bu fazlalıkları keserseniz size kolaylık olacaktır. Görünen ipler varsa böyle temizleyelim. Daha sonradan da temizleyebilirsiniz ama motifler çoğaldıkça onu temizlemesi zor oluyor. Bence her motifi yaparken fazlalık ipleri de keserek devam edelim. Şimdi motifimizin artık son lacivert kısmına geçiyoruz. Tek tek bütün boş tepeli noktalarına ikili trabzanlar yaparak devam edeceğiz. Lacivert ipimi aldım. Önce bir tane zincir çekiyorum. Herhangi bir tepe noktasından hiç fark etmez. Yani şuradan da başlayabilirsiniz, şuradan da başlayabilirsiniz. Herhangi bir tepe noktasına girdim. İpimi geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Buradaki ipimizi aynı anda saklayarak devam edeceğiz. Şimdi buradaki tepe noktaların hepsine ikişerli trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Bu arada beyaz renkli ipimizi de bu yöne doğru saklayacağız. Şuraya bir tane daha yapayım. Evet, şuraya kadar geldi. Bakın giriyorum. Evet, bu şekilde tek tek bütün trabzanların tepesine yaparak ikili trabzan yapıyoruz. Evet, şu şekilde hepsinin tepesine yaparak geldim. Son trabzanımı yapıyorum. Toplamda 48 tane ikili trabzanımız oluştu. İlk yaptığım zincirin tepe noktasına giriyorum. İçinden geçirdim ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz.
Motifimizin orta yuvarlak kısmı tamamlandı. Artık bundan sonra beyaz renge geçeceğiz ve aynı anda da köşe noktalarını yapacağız. Bakın şu şekilde. Yine beyaz renkli ipimizle bir tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi yani bunda istediğimiz noktadan başlıyoruz. Buraya girdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı doluyorum. Şu anda aynı noktanın içine yapacağız. Burası köşe nokta, ilk köşe noktamız olacak. Girdim. 1, 2, 3'te çıkıyorum. 2 tane trabzanımız oldu üçlü. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktanın içine üçlü trabzan yapacağım. Fakat bu ipimizi de şöyle tutarak içinde yürütüyorum. 1, 2, 3. Tığıma doluyorum. Yine aynı noktanın içine 1, 2, 3. Üçlü. Burada ilk köşe noktamız oluştu. Üçlü ikişer tane trabzanlarımız var. Şimdi tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğun içine 1, 2 de çıkıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğun içine giriyorum. Buradaki 3 ilmeğin hepsini birden topluyorum. Üçlü trabzan yaptık, yanına ikili yaptık ve buraya da ister yarım trabzan deyin, isterseniz dolamalı sık iğne deyin. Yani tığımıza doladık, bir kere de çektik. Şimdi bu arada 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra bu taraftaki yaptığımız işlemin tam tersini yapacağız. Yani önce dolayacağız, bir kere de çekeceğiz. Daha sonra ikili trabzan. Aynı zamanda şuradaki ipimizi de yürütelim. Tığıma doluyorum. Yandaki boşluğa girdim. Bir kere de çekiyorum. Tekrar tığıma doladım. Buradaki boşluğun içine girdim. 1, 2 de çıktım. Tekrar tığıma doluyorum. Buradaki boşluğun içine köşe noktamızı yapacağız. 1, 2, 3. Tığa doladım. Aynı boşluğun içine 1, 2, 3. 2 tane üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine 1, 2, 3'te çıkarak 2 tane daha trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğun içine ikili trabzan. Tığa doluyorum. Yandaki boşluğun içine girerek böyle yarım trabzan yapıyorum. Yani üçünü birlikte topladım. Şimdi 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Tekrar tığa doluyorum. Önce yarım trabzan. Daha sonra ikili trabzan. Bir sonraki boşluğun içine de üçlü trabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Arada 2 zincir. Yine aynı boşluğun içine 1, 2 tane üçlü trabzan yaptım.
Motifimiz şu şekilde. Buradakiler köşe noktalarımız. Aralarda da önce ikili trabzan. Daha sonra tığımıza dolayıp bir kere de çekiyoruz. 7 tane sık iğne. Sağ taraftakinin tam tersini yaparak yukarı çıkıyoruz. Önce tığa dolayıp üçünü birden alıyoruz. İkili trabzan. Daha sonraki boşluğun içine böyle 4 tane üçlü trabzanlar yapıyoruz. Tekrar tığıma doladım. Şimdi aşağıya iniyoruz. İkili trabzan. Üçünü birlikte aldım. 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Tığa doluyorum. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tığıma doladım. İkili trabzan. Bir sonraki boşluğun içine de 2 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığa doladım. Önce ikili trabzan, daha sonra üçünü birlikte alıyorum. 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Zaten 2 tane boşluğumuz kalıyor. Tığa doluyorum. Buradaki boşluğun içine üçünü birden aldım. Tığa doluyorum ve son ikili trabzanımı yapıp sıramı tamamlıyorum. Şuradaki ipimizi bir keselim. Sıranın sonuna geldikten sonra bakın ilk beyaz sıramız bu şekilde. Şimdi ikinci beyazdan 2 sıra gideceğiz. Bu sırada bütün trabzanlarımız ikili trabzan. İlk yaptığım trabzanın tepesine giriyorum. Geçirdim ipimi ve şöyle bir kitleme yapıyorum. Sıramız tamamlandı. Şimdi buradaki boşluğun içine girip yine bir kitleme yapıyorum. 1 2 3 de yukarı çıkıyorum. Köşe noktalarımızda bundan sonra 3 tane ikili trabzanlarımız olacak. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arada 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığa doluyorum. Yine köşe noktasının içine 3 tane ikili trabzan. Daha sonra buradaki boşlukların içine tek tek girerek devam ediyoruz. İsterseniz sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane arada ikili trabzanlarımız var. Köşe noktasına geldik. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir çekip tekrar 3 tane daha trabzan yapıyorum.
Trabzanıma doluyorum. Yine bütün köşelerde 14 tane trabzanımız var. Böyle tek tek araya 14 tane trabzan yapıyorum. 14 tane arada. Bakın şöyle göstereyim. 14 tane arada, 3 tane bu boşlukta, 3 tane de bu boşlukta. Yani toplamda bir kenarda 20 tane trabzanımız var. Bu trabzan sayılarına dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü birebir ekleyeceğimiz için eşit olması gerekiyor. Yani bu son sırada toplamda bir köşede 20 tane trabzanımız olacak. On dördüncü trabzanımı yaptım. Şimdi 3 tane de boşluğa yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yine önce boşluğa 3 tane, daha sonra tek tek devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar bütün boşluklara tek tek yaparak geldik. Son boşluğumu da yapıyorum. Ve çektiğim ilk zincirin tepesine şöyle yine girdim. Kilitledim. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi diğer aşağı taraflarda renk geçerken bu ipi böyle içinde tutarak yürütmüştük. Fakat motifimiz bitti. Son sıramız burası, ekleme noktamız olacağı için buradaki ipin saklamasını da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şu tepe noktalarındaki tek kata girerek, bakın şöyle giriyorum. Buradaki ipi çekiyorum. Böyle birkaç tane bu ipi kendi renginin içinde yürütüyoruz. Ve bunun saklamasını da bu şekilde yapıp motifimiz bitmiş oldu. Evet, şimdi eklemesini hem bir kenarın hem de iki kenarın eklemesini göstererek devam edeceğim.